LARA dijital dozaj pompaları asit, klor, sıvı gübre ve benzeri kimyasalların doz miktarlarında kullanılması gereken havuz, içme suyu, zirai sulama, laboratuvar ve saha analizleri, gıda, içecek, atık su ve benzeri uygulama alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış hassas ve otomatik dozlama cihazlarıdır. Antek 3 çeşit LARA dijital dozaj pompalarını hizmetinize sunmaktadır. Bunlar: DS dijital dozaj pompası, manuel ve zaman ayarlı olmak üzere 2 adet çalışma moduna. DMS dijital dozaj pompası, manuel, analog giriş, su sayacı kontrollü ve zaman ayarlı olmak üzere 4 adet çalışma moduna. PR dijital dozaj pompalarında ise analog giriş, sensör kontrollü, su sayacı kontrollü, zaman ayarlı ve manuel olmak üzere 5 adet çalışma moduna sahiptir. Dozaj pompaları, tabloda görüldüğü gibi kapasitesine göre 4 çeşide ayrılmaktadır. Kapasitesine bağlı olarak, tek strok hareketinde dozajladıkları kimyasal miktarı değişim göstermektedir. Dozaj pompalarını kullanmadan önce, gerekli olan ekipmanlar kimyasal dayanımlı, gözlük, kıyafet ve eldiven kullanmaya dikkat ediniz. Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce, kurulumu için, emme ve basma hatlarının cihaza bağlantıları gerçekleştirilmelidir. Emiş hattı şeffaf PVC hattır. Basma hattı ise solgun beyaz, polietilen hattır. Görsellerde görüldüğü gibi sırasıyla, hattın bir ucu öncelikle rekor kapağının içerisinden, sonra hortum baskısının içerisinden ve son olarak hortum ucunun üzerine geçirilmelidir. Hazırlanılan rekor takımı, cihazınızın kafa takımına monte edilir. Cihazınızı fişe takınız. Cihazın ekranında, ilk başlangıçta sırasıyla, elektronik kartındaki güncel yazılım kodunu, güç kablosu bağlantısını, yükleniyor ibaresini görülür. Daha sonra en son ayarladığınız strok sayısı ayarını, çalışma modunun açık, on veya kapalı, off olduğunu belirten ibareleri, son olarak da cihazınızda açık olan çalışma modunun parametre ismi görülür. Cihazın ekranında menü ibaresini görene dek, OK on-off butonuna basılı tutunuz. Menü ibaresi ekranda görüntülendikten sonra, ilk karşılaşılan sekme, info, yani cihazınızın elektronik kartında içerisindeki yazılımın ismini görüntüleyebileceğiniz sekmedir. Aşağı yön tuşuna bir kez basarak, Oper, ibaresi ekranda görüntülenir. Oper, yani cihazınıza ait çalışma modlarının bulunduğu menüdür. Çalışma modları menüsü içerisinde, PR cihazda 5 adet çalışma modu görülür. PR model dijital dozaj pompası, DS ve DMS pompalarının sahip olduğu tüm çalışma modlarına sahiptir. Tekrar OK on-off butonuna basarak giriş yapılır. Oper ibaresi görülürken, OK on-off butonuyla sekmeye giriş sağlandıktan sonra sırasıyla Manu yani manuel mod, bu modda cihazınız yukarı aşağı yön tuşlarıyla, belirlediğiniz strok sayısında, OK on-off tuşu ile kapatılana kadar vuruş yapacaktır. Bu strok sayısını aynı zamanda yüksek ve alçak değerleri ayarlayarak sınırlamak mümkündür. TYR yani zaman ayarlı çalışma modu. Bu modda tanımlamış olduğunuz çalışma ve durma sürelerine göre, cihazınız belirlediğiniz strok sayısında çalışma süresince vuruş yapıp, belirlediğiniz durma süresince durup, tekrardan belirlediğiniz çalışma süresince vuruş yapacaktır. Pulse, bu modda cihazınız su sayacından gelecek olan sinyal sayısına göre belirlediğiniz adette vuruş yapacaktır. Analog, bu modda cihazı, 4 ve 20 mA aralığında gelen analog girişe göre, 4 mA'de ve 20 mA değerlerinde belirlediğiniz dakikada strok sayısında, vuruşta bulunacaktır. CTRL yani kontrollü çalışma modu, bu modda cihazınız proseste var olan ORP veya pH sensörünün okuduğu değere göre vuruş yapacaktır.
C butonuyla tekrar menüye geri dönüş yapıldığında, aşağı yön tuşuna basılırsa, SLL-SPM minimum limiti ibaresi ekranda görüntülenir. OK on-off butonuyla sekmeye giriş sağlandığında, burada pompanızda manuel olarak vuruş sayısı ayarlanırken, yukarı ve aşağı yön tuşlarıyla, manuelde ayarlanılabilir en alt stroke değeri, OK on-off butonuyla belirlenir. Bir kez aşağı yön tuşuna basılırsa, SLH-SPM maksimum limiti ibaresi ekranda görüntülenir. OK on-off butonuyla sekmeye giriş sağlandığında, burada pompanızda manuel olarak vuruş sayısı ayarlanırken, yukarı ve aşağı yön tuşlarıyla, manuelde ayarlanılabilir en üst stroke değeri, OK on-off butonuyla belirlenir. 5 kez aşağı yön tuşuna basılınca ekranda, default, yani fabrika ayarına dön fonksiyonu görüntülenir. OK on-off butonu ile sekmeye giriş yapılınca, fonksiyonu aktifleştirmek istenirse, yes, evet, ibaresi OK on-off butonu ile onaylanabilir. Menüye geri dönmek için, no, hayır, ibaresini onaylayarak veya C butonu ile geri dönüş yapmak mümkündür. Bir kez aşağı yön tuşuna basıldığında, pas yani kullanıcı şifresi ibaresi ekranda görülür. OK on-off butonuyla sekmeye girildiğinde, burada yukarı ve aşağı yön tuşlarıyla cihazın bir başka kullanıcı tarafından kurcalanmasını engelleyici şifreyi, tekrar OK on-off butonuyla belirleyebilirsiniz. Cihaza tekrar ayarlama yapılmak istenirse şifre girilerek yapılır. Menüden, ana ekrana C butonuyla dönülür. Ve ayarladığınız şifrenin unutulması durumunda şifreyi, C ve aşağı yön tuşu, na 20 saniye basılı tutarak, repass, ibaresi ekranda görüntülenince, OK on-off butonu ile şifre sıfırlama işlemi yapılabilir. Kullanacağınız cihazın dozajlama emiş hattı üzerinde hava birikimi varsa, cihazın kafa takımı üzerindeki vana açılır. Ana ekrandayken, C butonuna basılı tutarak, 30 saniye hava alma geri sayımı başlatılır. Bu esnada cihazınız, kapasitesi sınırlarının içerisinde, maksimum vuruş hızında çalışır ve emiş hattı üzerindeki havayı dışarı atar. Vana nozül ucundan hava yerine dozajlanan sıvı geldiği takdirde, geri sayım bitmediyse, C butonuna tekrar basarak havalandırma sonlandırılır ve havalandırma vanası kapatılır. Gereken havalandırma süresi emiş hattının uzunluğuna bağlı olarak değişim gösterebilir. Bunun için tekrar OK on-off butonuna basılı tutularak menüye giriş sağlanır. Menüye giriş sağlandıktan sonra 7 kez aşağı yön tuşuna basarak pirit yani havalandırma süresinin bulunduğu sekmeye OK on-off butonuyla giriş sağlanır. Son olarak havalandırma süresi, süre yükseltmek için yukarı, süre azaltmak için ise aşağı yön tuşuyla saniye cinsinden süre girişi yapılır. OK on-off butonuyla ayar cihaza tanımlanır ve sekmeden çıkış sağlanır. Tekrar C butonu ile menüden ana ekrana dönüş sağlanır. Antek, kullanıcılara Lara dijital dozaj pompalarının yanında seviye sensörlü emiş takımı da sunmaktadır. Emiş takımı dozajlanacak sıvının cihaza emilimine kolaylık sağlar. Emiş takımı üzerindeki şamandıra sayesinde aynı zamanda seviye sensörü olarak da kullanılabilir. Cihazın BNC çıkışına emiş takımının soketini yerleştirdikten sonra, soketin çıkmasını önleyen kilidi çevirin. Seviye sensör ayarı için OK, on-off butonuna menü ibaresini görene dek basılı tutulur. Menü ibaresi görüldükten sonra, aşağı yön tuşuyla LF1 yani seviye, akış bir sensör tipi, ibaresi görüntülenir. OK, on-off butonu ile giriş yapıldıktan sonra seviye sensör ayarları görüntülenir. Neo yani normalde açık ayarında, seviye sensörü üzerindeki şamandıra, yukarıda iken, cihazınız çalışma moduna göre vuruş yapacaktır. NC yani normalde kapalı ayarındaysa, seviye sensörü üzerindeki şamandıra, sensör tabanına temas ederken, cihazınız çalışma moduna göre vuruş yapacaktır.
Sıvı seviye sensörü çalışma modlarının tanımlaması, sensörün bağlandığı sokete göre cihaz içerisindeki menüden farklı sekmelerde yapılır. Tabloda görüldüğü gibi D serisi cihazlarda seviye sensörü, BNC konnektörlerden birine bağlanıldığında, Level, Flow 1 ve 2 sekmelerinden çalışma modu tanımlaması yapılır. Eğer sensör mic 6 çıkışına bağlanılmış ise, sensör çalışma modu tanımlaması Level, Flow 3 sekmesinde yapılır. PR serisi cihazda ise BNC konnektöre bağlı olan seviye sensörünün çalışma modu tanımlaması yalnızca Level, Flow 1 sekmesinden yapılır. Eğer sensör mic 6 çıkışına bağlanılmış ise, sensör çalışma modu tanımlaması Level, Flow 3 sekmesinde yapılır.